Merhabalar efendim. Tam dedim. Durduğum masayı ters koymuşuz. Onun A'sıydı bu arada. Pelinç'in YouTube kanalını izliyorsunuz. Bir gün şuna doğru düzgün girsem gerçekten 1,5 senedir hiçbir girişi düz yapamadım. Hani herkes yapıyor ya, merhaba falan. Ya ben düşüyorum ya masa bilmem ne falan. Bu işte dikkat eksikliği. Hoş geldiniz. Dediğim gibi Pelinç'in YouTube kanalını izliyorsanız, ilk kez izliyorsanız da bence eğleneceğiniz içerikler var. Karşımda sevgili Onur Akay var. Dövmen gözüküyor. Çok güzel duruyor. Bakayım. Evet. Dövme sol anahtarı ama üstünde mikrofon var. Ben yani özellikle istemiştim. Normalde sol anahtarında mikrofon olmaz ama Peki TRT mikrofonu. bu Zeki Müren'in Allah rahmet eylesin ödül aldığındaki mikrofon gibi bir şey. Evet. TRT mikrofon. Evet. Ben de Zeki Müren'in doğum tarihini biliyorsun 6 Aralık'tır. Evet. 6 Aralık'ı TRT mikrofonlarıyla o günün Türk Sanat Müziği Günü olmasını önermiştim ve çok büyük bir kitle çok bu önerimi olumlu karşılamıştı ve senelerdir 6 Aralık Türk Sanat Müziği Günü olarak kutlanır. Bakınız bu da yani onun için de böyle bir dövme. Evet. Çok güzel gözüküyor. Çok yakışmış. Efendim Evet. biz bugün yine nostalji magazini yapacağız. Dosyalarımız var biliyorsunuz. Daha önce Gönül Yazar yaptık. İşte Zeki Müren yaptık. Sevgili Bülent Ersoy ile ilgili bir bölüm yaptık. Bugün de Ferdi Özbeğen'den bahsedeceğiz. Ferdi Özbeğen. Evet. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Gerçekten akımının öncülerinden biliyorsun Pelin'cim. Ferdi Özbeğen'in mesela akımı derken yani mesela tam nasıl tanımlamak gerekir? Şimdi yanlış bir şey asla söylemek istemediğim için böyle dikkatli soruyorum. Yani mesela Ferdi Özbeğen hangi akımın öncüsüdür? Taverna müziği deniliyor. Piyanist şantör olarak diyelim biz. Bir de Rıza Bey vardı değil mi? Böyle burnu kemerli. Ay soyadı neydi Rıza Bey'in ya? O da piyanist şantördü. Piyanist şantör tabii çok kişi var ama akımın öncülerinden işte Ferdi Özbeğen, Ümit Besen, Cengiz Kurtoğlu gibi yıllarca Tarabya'da da sahne aldılar biliyorsunuz onlar. Evet. Ferdi Özbeğen tabii akımın ilk öncülerinden. Çok farklıdır. Zaten hayat hikayesi de yani belki en başından itibaren bir tesadüfler zinciri diyebiliriz. Başlayacağız. Burada şimdi Ümit Besen de var. Tahmin edersiniz ki bu artık 80'ler mi? Bu böyle 80'lerde yenilen bir pasta vardı. Üstünde feci kakaolu krema olan. Hepiniz o pastayı biliyorsunuz bir jenerasyon. O pastadan kalp şeklinde pasta kesen fotoğrafını bulmuş Onur. Şahane. 70'ler de olabilir bu. Ne bu? Belki 70'ler de olabilir. Daha genç. Çok genç çünkü Ferdi Özbeğen. Aslanın felaketliğinden yola çıkarak 70'ler de olabileceği kanaatindeyim ama enteresan bir arşiv var Onur Akay'ın. Peki Onurcuğum, şimdi Ferdi Özbeğen'in hayatıyla ilgili demin sen ben sormadan dedin ki tesadüfler silsilesi ve enteresan bir hayat. Başlayalım. 1941 yılında dünyaya geliyor. İzmir'de dünyaya geliyor. Aslında müzik dışında bir hayali var Pelin'cim. Büyükelçi olmak istiyormuş. Büyükelçi. Evet. İyi bir eğitim alarak işte ülkesini yurt dışında temsil etmeyi planlamış. Hep isteği oymuş. Annesi ve babasıyla burada da. Onu soracaktım. Peki mesela nasıl bir aileye doğmuş? Biliyor muyuz yani şey anlamında böyle ne bileyim ne iş yapıyormuş annesi babası? Ekonomik olarak nasıl bir ailede dünyaya gelmiş? Evet. Ferdi Bey'in aslında müziğe olan ilgisi de tesadüf de değil. Yani bir büyükelçi olmak istese de annesi fotoğrafta gördüğümüz Afet Hanım cümbüş çalıyormuş. Babası da Hasan Bey de buziki çalıyormuş. Evlerinde yani hiç müzik eksik değilmiş. Ve 11 yaşında piyano dersleri almaya başlıyor Ferdi Özbeğen'de. Yani Seren geldi aklıma. Benim de bir kapama tuşum olması lazım. Seren piyano deyince böyle küçük yaşta piyano çalınca hep Seren ile ilgili espriler yapılır. Evet. Onu yüksek sesle yapma gafletinde bulundum şu an. 11 yaşında peki. Sonra nasıl ilerlemiş hayat? Yani bu büyükelçilik hayalinden bir yerde vazgeçmiş anladığım kadarıyla. Evet tabii işte bir gün küçük yaşta evden kaçıyor.
piyano satan bir dükkanda saatlerini geçiriyor. Yani müziğe olan tutkusunu orada anlıyor. İzmir Koleji'nde okuyor tabii. Lise yıllarında orada. Ondan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini kazanıyor. Aslında büyükelçilik hayaline de yaklaşıyor yani eğitimiyle. Evet. Fakat işte 1960 yılında babasını kaybetmesi işte onun planlarını değiştiriyor. Ailesine destek olmak zorunda kalıyor babasını kaybedince. Çalışmak ve para kazanmak durumunda kalıyor anladığım kadarıyla. Aynen. İşte o hayalini gerçekleştiremiyor. Ekmek kapısı müzik olacak çünkü. Eğitimini yarıda bırakıyor. Ondan dolayı da müzik artık geçim kaynağı oluyor. Yani İzmir'deki pavyonlarda çalışmaya başlıyor. Piyanist olarak, şantör olarak İzmir'deki pavyonlarda sahne hayatı başlıyor. Peki mesela şimdi bu fotoğrafa baktığımda işte Adile Naşit var, Sezen Aksu var, Evet. Ajda Pekkan var, Metin Akpınar var. Yani evet. Böyle az kadro. Peki mesela İzmir'deki pavyonlardan buraya, bu az kadroya dahil olma hikayesi nasıl? Ne kadar süre pavyonlarda olduktan sonra bu basamakları çıkmaya başlıyor? Hızlı tırmanmaya başlıyor tabii ama altın mikrofon yarışması düzenleniyor 1965 yılında. Kendi kurduğu orkestrasıyla Hürriyet Gazetesi'nin düzenlediği bu altın mikrofon yarışmasına katılıyor. Kes Kes ve Sandığımı Açamadım şarkılarını seslendiriyor. İşte bu yarışma onun adının duyulmasının ilk önemli adımı Pelin'cim. Vallahi yazıyorum abi. Şimdi biz bunu çektikten sonra evde dinleyeceğim. Kes Kes'le Sandığımı Açamadım. Bununla Evet, birlikte oluyorlar. Orada o yarışmada adı duyuluyor. İşte sonra Okay Temiz ve Esin Engin, bilirsin Esin Engin'i, duymuşsundur. Okay Temiz'i de biliyorum. Tabii. De orkestralarında yer alıyor. İşte burada vizyonunu ve yeteneğini ilk defa gösteriyor. Ama tabii İstanbul'da tutunmak kolay değil. O zaman o kadar büyük isimler var ki gazinolarında en önemli, en böyle revaçta olduğu dönem. İzmir'deki işleri yolunda gitmiyor pek. Elinde var ya sadece bir yol parasıyla İstanbul'un yolunu tutuyor. Hani eskiden ünlü olmak için böyle her yerden gelirler ya Unkapanı'na. Evet. Aslında genelde bu çok yani bir felaketle de sonuçlanabilen bir takım biliyorsunuz Türk filmlerine konu olmuş bir durumdur o. Hani İstanbul'da altın diye geldik bakalım ne olacak. Tabii ben 90'lı yıllarda çok görüyordum öyle bağlamasını almış Unkapanı'na geliyorlar. Ben de işte 96'da albüm çalışmaları başladı. 97'de İstanbul Ağlıyor çıktığı vakit Unkapanı'na sürekli gidiyorduk. Bütün yapımcılar da orada. Hepsinin yerleri var. Kapılar doluydu böyle yani insanlarla kendini dinletmek için gelen, ünlü olmak için arsalarını satmış köyde, ne bileyim tarlasını satmış, albüm çıkaracak. Tabii neler de oluyordu. Unkapanı öyle Unkapanı değil, Kurt Kapanı'ydı aslında. Kurtlar Sofrası. Buradan neredesin Firuze filmine de selam çakalım. Çok güzel film. Sezen Aksu'yla anladığım kadarıyla bayağı bir birlikte sahne alınmış, iş yapılmış. Tabii Sezen Aksu'yla çok yakın dostlukları var. Özel hayatında da esprili biri Ferdi Özbeğen. Beyefendiliğiyle de tanınıyor. Evet. Çok böyle gecelerde birlikte oluyorlar dostlarıyla. Eğlenceyi dostlarıyla birlikte vakit geçirmeyi çok seven biri. Tabii gazinoların kapısını yani piyanist lazım mı diye çalarak iş aramış öncelikle. Hani piyanist lazım mı size? Düşün yani. Yani o ekolü başlatacak. Daha böyle bir şey yok yani. Her yerde Türk sanat müziği sanatçıları, az solistler var. İlk kim şans vermiş? Yani ilk kim tamam ya biz hani Türk sanat müziği herkes dinliyor gazinolarda ama ya şu adam bir deneyelim bakalım. Kim ilk kapıyı açmış? Yıllarca aslında ne olmuş? Orkestralarda çalmış. Yani bir solist olarak değil. Ferdi Özbeğen orkestralarda çalıyor ama büyük çıkışı nasıl oluyor? Nasıl 1977 yılında oluyor. Tam da benim doğduğum tarih. Ferdi Özbeğen'de 45 dakika.
dakikayı çıkarıyor. Yani tabii o zaman plak var daha. İşte Kulak mı çıkarıyor? Anlamaya çalışıyor. Bir yandan da bacağım ağrıyor. Şimdi tabii, Ferdi Özbeğen'le 45 dakika plan adımı bana böyle çocuğa evet, anlamıyor. evet. Ha, tamam. 45 dakika adı. Hı. Ve de aslında çok da böyle umutlu da değil bu albümden. Yani nasıl Hı. söyleyeyim, öyle büyük bir patlama, büyük bir satış beklemezken inanılmaz bir ilgi görüyor. Yani beklentisinin çok üstünde ve kısa sürede büyük bir satış rakamına da ulaşıyor bu albüm. Yani şarkının hani o albümde neler var mesela? Atıyorum bizim o bildiğimiz esas böyle Ferdi Özbeğen deyince aklımıza gelen parçalar burada var mı? Şimdi albümün tam ben içeriğini kontrol etmedim ama Türkiye'de pop müziğin seyrini bile değiştiriyor. İşte Sezen Aksu'yla da fotoğrafları var. Önemli yapıtlardan biri olarak kabul ediliyor. Tabii ki mutlaka o şarkılardan biri vardır. Ferdi Özbeğen Türk sanat müziği de çok okudu biliyorsun. Sezen Aksu da gençken Türk sanat müziği okudu. Sezen Aksu'yu biliyorum da Ferdi Özbeğen'i Ferdi bilmiyordum. Özbeğen de Gündüzüm Seninle'den tut birçok şarkıyı seslendirmiştir. Ferdi Özbey'in o güzel yorumundan dinledik hep. İşte hiçbir parası yok. Yani nasıl böyle bir yol parasıyla İstanbul'a geliyor, orkestralarda para kazanırken böyle bir albüm çıkıyor ve nasıl oluyor biliyor musun? İşte bu plana altın plak veriliyor. Altın plaktan vergi rekortmenliğine kadar ilerleyecek hayatı düşün. Oo, bir anda yürü ya kulum ama yani çok da yeterek yürü ya kulum derken yani zaten ben çok böyle nasıl diyeyim yeni jenerasyon için çok böyle bu söylediğin anlamı olmayabilir ama baktığımız zaman böyle hani tertemiz hani beyefendi tanımlaması galiba hani böyle çok az insana cuk diye yakışır. Beyefendi inanılmaz bakınca insanın ağzına aklına ilk gelen kelime beyefendi. Gerçekten duruşu, saçı, ceketi, bu oturuşu, o seyirciyle göz göze gelişi falan izlerken hakikaten beyefendi kelimesi böyle ilk akla gelen kelime. İnanılmaz bir sahne saygısı bence. Tabii insanlara karşı Evet. onu hep yansıtıyor. 1996 yılında da ben Bodrum'da sahne alırken doğum günüydü kendisinin. Annemle hemen pastasını yaptırdık. Beni dinlemeye geldi ön masada. Beraber Dertliyim ruhuma hicranımı sardım da yine isimli eseri düet yaptık. Kendi şarkılar söyledi oturduğu yerden. Pastasıyla doğum gününü kutladık. Çok güzel bir doğum günü yapmıştım kendisine. Onu soracağım yani tanışıyor musunuz? Senin kişisel olarak nasıl anıların var? Çok severdi beni. Hep Bodrum'da. Aynı plak şirketindeydik. Benim de İstanbul Ağlıyor albümüm çıkacak. Kamil Çetin Kulabaş yapımcımız. Ferdi Bey de orada albüm yapıyor. Ben de yazın Bodrum'da sahne alıyorum. Birçok ünlü isim de Bodrum'da o zaman sahne alıyor. Ben daha albümüm bir sene sonra çıkacak benim. Henüz daha çıkmamış yani. Ama çok büyük bir ilgi görüyordum sahnede. Orada etrafla doluyordu. Bazen mikrofonu elimden çekerlerdi. Bülent Ersoy playback mi yapıyor diye falan. Acaba sen konuşurken bile bazen hissediyorum. Yani o eminim Bülent Hanım da aynı şeyi düşünüyordur. Çok fazla benzeyen bir yerisi var. Peki kendisi mesela özel hayatında nasıldı? Yani ne bileyim böyle tanıştığında nasıldı? Sıcakkanlı mıydı? Çok Nasıldı? mütevazı, çok sıcak, böyle insanlara çok saygılı davranan, adeta bir İstanbul beyefendisi ve bir Zeki Müren'i de hissediyordum ben onda. Sanki Zeki Müren'in havası da vardı. Araları nasıldı onu Zeki Müren'le? Çok görüşürlerdi Bodrum'da, sağlığında. Zeki Bey tabii ben 96'da artık şeydi yani şeye çekilmişti, inzivaya çekilmişti. O zaman kimseyi kabul etmiyordu. Adnan Şenses'le biz kapıda bekledik. Adnan Şenses'i bile almadı yani. Ben hadi daha küçüğüm. Ve de benim ortak eserim var kendisiyle yani 1990 yılında yaptık. Ama Ferdi Özbeğen'le de yani o yıllarda artık görüşmüyordu. Fakat yıllar önce Bodrum'da çok onların da anıları var. Çünkü Bodrum'da evi olmasına rağmen Ferdi Özbeğen otelde yaşardı biliyor musun? 5 yıldızlı otelde. İşte tek başına yalnız belki evdeki işler olmasın belki daha rahat ediyordu. Maddi durumu da ona uygundu.
Otelde yaşıyordu ya resmen. Çok ilginçtir. Ya seneler önce Okan Bayülgen bununla ilgili bir açıklama yapmıştı. Demişti ki ben otelde yaşamak istiyorum hani. Bazı insanlar yurt dışında da yapıyor. Benim de çok bence çok akla yatkın bulduğum bir şey. Yani Ama şöyle ben 2 yıl işte ben yaşadım çok Mersin'de. yaşama şekli Bilincim. yani. Şöyle de ilk zamanlar çok iyi. Tamam işte her şeyin hazır yapılıyor. Ben 2 yıl Mersin'de sahne alırken hiç eve dönmeden yani bir kere döndüm herhalde. Bir televizyon programlarına uçakla gelip giderek 2 yıl otelde yaşadım yani. Onu sonra anladım. Ama belli bir süre sonra ev farklı oluyor. Ne de olsa olmuyor yani. Valla yani biz de Ferdi Özbeğen bölümünde kendimizi konuşuyor gibi olacağız ama ben eşyalı ev kiralayan bir insanım. Plastik çatal bıçak kullanıyorum. Yani şu an arkadaşım değil mi? Bardak benim değil. O yüzden ben çok okeyim. Yani böyle çarşaf da benim. Hiçbir şey benim olmasın. Ben misafir takılayım kafası bana çok yatkın. Nedense. Evet. Belli travmalarımdandır herhalde. O yüzden ben anlayabiliyorum. Peki bir şey soracağım. Özel Artık hayatında otel sahnelerim de pek yok. Yani eskiden çok yaptığım için. Olursa öyle bir şey seni götüreyim de biraz otelde yaşayalım. dönmem ben. Hele otel olursa bir de hani her şey hazır falan ben kalırım ya. Peki özel hayatında yalnız mıydı Ferdi Özbeğen? Şimdi böyle Şimdi özel hayatına gelmeden önce biraz daha bir şeyler anlatayım mı? 1978 yılı mesela önemli. Hepimiz oraya gelmek istiyoruz da anlatan. Tabii. Şimdi onlar var. Az bilinen yönlerini anlatacağım. 1978'de de Ferdi Özbeğen'le Sohbet albümünü yayınlıyor ve altın plak ödülünü kazanıyor. İşte Bir tane 1980 evet. İki altın plak üst üste. Hayır, ilk altın plak bu. Yani biraz önce çıkan değil. Evet. Tamam. O çok büyük bir satış yapıyor. Ondan sonra 78'de Ferdi Özbeğen'le Sohbet albümüyle altın plak alıyor ve 1980'de de Mutluluklar albümüyle platin plak ve altın piyano ödüllerini alıyor. Çok ilginç ödülleri var onun da. Yani daha ne alsın zaten üst üste. Tabii o kadar çok satıyor ki ve 1982 yılında da işte o cebinde sadece yol parasıyla İzmir'den İstanbul'a gelen Ferdi Özbeğen vergi rekortmeni oluyor. Günümüzde de olan bazı insanlara yürü ya kulum hızlı sirayet edebiliyor sevgili seyirciler. Bazen böyle hacet kapısını açıp sıçratıyor. Ama çok büyük bir yetenek. Demek ki böyle olması gerekiyormuş. Demek ki büyükelçi olmayacakmış yani zaten. Evet. Aynen öyle. 1984 yılında da bir piyanist albümü var. Onu herkes hatırlar, bilir. İşte bir tarafı Alaturka, Türk sanat müziği şarkıları, diğer tarafı pop şarkılardan oluşuyor. İşte bugün bile hala dinleniyor. Aşılamamış bir kalite olarak adlandırır, söylerler müzik otoriteleri. Yani artık o 80'de zaten şöhretinin en zirvesine çıkıyor ve Ferdi Özbeğen'i artık bütün Türkiye tanıyor Pelin'cim. Peki kaç sene devam etti? Yani şeyi merak ediyorum. Ne zaman müzikten koptu ve bıraktı? O yani tam böyle bir müziği bırakma değil de sahneleri azalttı. Aslında ölümüne yakın işte yine 90'lı yıllarda ölümünden önce albümler yapıyordu işte. 96'daki son albümü değil. Ondan sonra yine yaptı ama bir de albümleri toplanıyordu. Tek tek ayrı ayrı da çıkıyordu. Fakat yani hep bırakmadı, müzikten kopmadı. Albümler neden toplanıyordu? Efendim? Albümler neden toplanıyordu? Yani mesela eskiden öyle. Unkapanı'nda albümler başka bir şirkete devrediliyordu. Yeniden piyasaya çıkarılıyordu falan. Böyle şeyler oluyordu. Fakat kendi de albüm yapıyordu yani son yıllarında da. Yapımcı da yapıyor. Hayır. Yani hala söylüyordu yani Unkapanı'ndaki şirketlere. Hala müzikle iç içeydi demek istedim yani. Ama tabii ki eski satış grafikleri olmuyordu. Eski albümlere hala satmaya devam ediyordu yani. O albümler yeni nesil tarafından da hala alınıyordu. Onlar ilgi görüyordu. Bazı sanatçıların Leo'nun yanında kimse yok anladığım kadarıyla. Herhalde yukarı kaçtı. Ay benim aşkım keşke gelse de görsek arkadan sesi gelen Leo.
kapı kapalı, terasın, içeri giremiyor, bana kapıyı aç diyor patiyle böyle. Tanıyorsunuz, konuşan köpek Leo, daha önce konuk almıştık. Ya bazı Evet. sanatçılarda şey var yani, ilk albümleri ya da işte çok en başarılı oldukları albümleri bir yerde duruyor. Ondan sonra senelerce devam ediyorlar ama onu geçmiyor. Yani o böyle kendi rakibin gibi oluyor. Yani çıtayı en yükseğe kendi koyuyor. Esasında ben mesela istemezdim böyle bir şey yaşamak. Çünkü kendini geçemiyorsun. Bu çok garip bir şey. Ben kesin küser bırakırdım. Yarısında ben müziği falan bırakırdım. Bunu geçemiyorum. Yapmıyorum derdim. Ama Ferdi Bey tutunmuş ve sanatına devam etmiş. Bence zor bir Tabii, karar. tabii piyano çalardı sahnede, biliyorsun. Yani tam anlamıyla bir tavernacı diyemeyiz. Farklı bir tarzı Evet, vardı. doğru. Piyanosuyla yaptığı yorumlar, kendine Doğru. özgü bir vokale sahipti. Şeyi var mıydı Onur? Filmleri var değil mi? Filmleri var diye hatırlıyorum ben. Tabii. Filmleri de var yani. O zaman klip böyle çok yoktu ya, klipler daha henüz. 90'lı yıllardan sonra klipler çekildi. Her şarkıya, böyle tutan şarkıya film yaparlardı Film zaten. yaparlardı. Klip gibi böyle tek kamerayla bir günde, 2 günde bile çekerlermiş. Yani klip gibi filmler. Evet. Denk geliyorum, televizyonlarda bu filmler bazen bazı kanallarda gündüz kuşağında çok oynuyor. Bayılıyorum denk geldiğimde tekrar tekrar. Tabii. Tabii herkesin, bütün ses sanatçılarına film Var. yapılırdı. 90'dan sonra işte klipler çıktı. Ondan sonra zaten film azaldı. Başka tarz oldu zaten. Bir de şöhretin tam böyle zirvesinde annesinin bir uyarısı var kendisine Ne mesela. diyor? Bir akşam eve geldiğinde annesi, Afet Hanım, onu odasına çağırmış ve demiş ki bunların hepsi senin sesin için. Bunu sakın unutma. Bu söz Ferdi Özbey'in bir daha asla şımarmamasını sağlamış. Bayağı böyle şöhretin zirvesinde biraz şımarıklıkları olmuş, yani değişmiş falan. Afet Hanım da yani sana verilmiş işte bu kazandığın paralar, her şey senin sesin için demiş. İşte tabii nasıl söyleyeyim, hani alkol, yasak, tabii söylemek, tütün mamulleri diyelim. Tamam. Biraz fazla böyle abartılı gece hayatı, o konularda ileri gidince annesi de böyle bir uyarı yapmış. Ondan sonra kendisini daha da böyle mütevazı bir kişiliğe sokmasında büyük bir rolü olmuş annesinin bu söylediği söz. Ya şöhret ateşten gömlek lafı esasında doğru. Kolay bir şey değil. Tatlı gözüküyor dışarıdan, hepimize tatlı gözüküyor da taşıması, böyle bu kadar şöhretli olmanın da bedelleri oluyor ve taşıması Tabii zor. çok yalnız aslında. Piyanist şarkısını dinlersen, dinlemişsindir mutlaka. Aslında onun iç dünyasını anlatan, iç dünyası ile ilgili önemli ipuçları veriyor. Yani yalnızlığı, o sözleri onu anlatıyor aslında. Hem o kadar insan etrafında, şöhret, herkes yanında, hem o kadar bir yalnız. Aşk ile müzik arasında böyle bir bağ kuruyor ve duygularını öylece işte insanlara ifade ediyor. Şey derler ya hep, hani böyle zirve esasında tek kişiliktir, yani orada zirveye çıkarsın ama orada böyle yalnızsındır. Ya da mesela benim böyle hani televizyonda yayın yaptığım dönemde röportaj yaptığım ünlü isimlerin, hani çok ünlü isimlerin hep söylediği bir şey vardı. Derlerdi ki bir noktadan sonra etrafımdaki insanlar beni mi seviyor, bana mı geliyor, arkadaş, dost, sevgili olarak, yoksa şöhretime, ünüme mi geliyor, ayırt edemiyorum. İnsanlara güvenimi kaybediyorum derlerdi mesela. Anlayabiliyorum yani, çünkü çok ciddi bir para, çok ciddi bir şöhret olunca gerçekten sana mı geliyorlar yoksa senden faydalanmaya mı geliyorlar, onu ayırt etmek zorlaşıyor olabilir. Çok zor tabii, yani çok farklı şeyler yaşıyorsun, çok farklı. Ama tabii bir de insanın özel hayatı da oluyor. Ne kadar şöhret Onu olursa olsun. ayarlamak da çok zor Onur. Yani Tabii medyadan uzak tutmaya mesela Ferdi Özben özen göstermiş ama e, fakat işte bazı şeyler konuşulmaya başlandıktan sonra böyle orta yaşlarında, yani işte bir erkekle aşk yaşadığını açık sözlülüğüyle açıklamış, yani Türkiye'de kendi söylemiş. beyanı, hani kendi röportajı ve kendi açıklaması var yani bununla ilgili. Var tabii. İşte doğal olduğunu gösteren bir özellik tabii, bu kimliğini de e, Saklama. saklamamış olması. Hilmi Mutlu isminde Hı bir hı. kişi.
en büyük hayat arkadaşı. Uzun yıllar işte birlikte yaşıyorlar. Tabii o dönemde bu tarz evliliğin, eşcinsel evliliğin yasal olmaması nedeniyle birlikte Hala. yaşayabilmek için de 1994 yılında Hilmi Mutlu'yu evlat ediniyor, biliyor musun? Bunu daha önce duymuştum ama hani çok böyle bildiğim, kesin bildiğim bir bilgi olmadığı için de hiç hani oturup bunu araştırmadım. Hani duymuştum. Ama tabii hani evlat edindiği için şöyle biliyorum. Doğru, yanlışsam. Miras da ona kalsın diye. Ha, değil mi? Tabii, tabii. Peki Hilmi Bey mesela hiçbir yerde röportaj vermedi anladığım kadarıyla. Ben hiç böyle bir röportaj okumadım. Hiç böyle kendisini görmedim. Yani hiç bu konuyla ilgili ne bir beyanı ne bir hani kendini ortaya çıkarmadı. O da anladığım kadarıyla gizliliğe önem verdiği için mi? Sen tanıyor musun? Hiçbir fikrin var mı? Nasıl biri? Ben tanımıyorum. Fakat şöyle, son yıllarında artık neler olduysa bilmiyorum. Ee, Vefat ettiğinde tüm mirasını Türk Eğitim Vakfı'na bıraktı. TEV'e bağışlıyor ve vasiyetinde de hayat arkadaşı Hilmi Mutlu'ya yer vermemesi de çok büyük bir tartışma yaratıyor. Yani dava sürecine yol açıyor. Hilmi Mutlu vasiyete itiraz ediyor. Mirasın yarısının kendisine verilmesi gerektiğini savunuyor. Çünkü onu da evlat edinmişti, biliyorsun. Evet, yani Dava hakkı zaten. ama ve de dava 2017'de uzlaşmasıyla sonuçlanıyor. Hilmi Mutlu mirastan pay alıyor. Peki enteresan. Ben bunu bilmiyordum. Yani ben sadece evlat edinme meselesini biliyordum ama sonraki dava ve mirası başka bir yere bağışladın. Nereye söylemiştin? Çok pardon, aklımdan gitti. TEV, Nereye? TEV'e bağlıyor. Evet. Yani bütün mirasını hem de Türk Eğitim Vakfı'na bırakıyor. Hiç vasiyetinde Hilmi Mutlu'nun adı geçmiyor evlat edilmesine rağmen. Evlat edilmesinin sebebi de zaten söyledim, aslında hayat arkadaşı. Evet. Fakat işte tabii ben Hilmi Bey ilk duyduğumda çok hayattadır. şaşırmıştım. Değil mi? Hilmi Bey hayattadır ve hani keşke röportaj verseniz. Bunu izlerseniz birebir size söyleyeyim Hilmi Bey. Keşke röportaj verseniz. Konuşmuyor. Hiç konuşmuyor. Bizim yapımcımız aynı kişiydi. Daha ben doğum gününü yaptığımı söyledim ya biraz önce şeyde Bodrum'da, benim sahnemde. Annemle birlikte pastasını almıştık. Ama ondan önce, daha bir araya hiç gelmeden önce de bir kere benim yanımdan yapımcımız kendisini aradığında Hilmi Bey telefona çıktı. Bodrum'daki evini aradı. Ondan sonra işte esprili falan konuştular yapımcı. Ben de şaşırdım. O zaman bilmiyorum tabii. O kimdi deyince ben yapımcımıza, işte dedi Ferdi Özbey'in deyince çok şaşırmıştım. Yani hiç ben bilmiyordum tabii o zaman. Daha da küçüğüm yani. 18 yaşlarındayım. Sevgilisi olduğunu, yani daha doğrusu Evet, hayat arkadaşı olduğunu öyle öğrendim. öyle öğrenmiştim. Sonra da işte Bodrum'da zaten görüştük, tanıştık. Sürekli annem, babam, işte kardeşim Bodrum Barlar Caddesi'nde rastlardık. Sohbet ederdik. Yani beni hemen bir yere davet ederdi. Böyle çok yıllarca görüştük. Evet. Sıcakkanlı biri. Peki mesela vasiyetinde diyorsun yani Hilmi Bey'in hiç ismi geçmemiş. Başka mesela akrabaların ailesi, şimdi annesini babasını gördük ama başka hiçbir akraba, işte kardeşi herhalde anladığım kadarıyla yok ama hani Yok. ailesi, başka aileden kimse yok mu? Kimsesi yok mu yani? Yok mu? Yani aileden vardır belki ama hiç bilinmiyor. Çünkü zaten mirasını da vasiyet olarak Türk Eğitim Vakfı'na bıraktığını açıklamış. Tabii sadece Hilmi Mutlu dava açtı. Demek ki ailesinde yani mirasına dava açacak kadar yakın biri kalmamış da olabilir. Peki bir şey soracağım. Bunu bilmediğim için soruyorum. Şimdi mesela Ferdi Özbey'in şarkıları çalıyor. Hani artık şimdi telif şeyi değişti ya, mesela asansörde bile çaldığı zaman işte para ödeniyor. Millet kavga ediyor. İşte Kayağan'ın hatta İpek Hanım'la kızı Beste bu konuyla ilgili çok şu an şu gündemdeler falan. Mesela şimdi Ferdi Özbey'in şarkısı dizilerde kullanılıyor. Filmlerde, zırt pırt her yerde çalıyor. Bundan kim para kazanıyor şu an? İşte tüm mirasını bıraktığı yer, şarkıların hakları da onlarda oluyor. Şimdi Ferdi Özbey'in kendi bestesi olan bir şarkı varsa o şarkıları alabilmek için Türk Eğitim Vakfı'na
ödemeleri lazım istedikleri parayı. Hala da onlara her ayda yorumculuk hakkı var bir de. Yani Mior birden yorumculuk hakkı alıyor. O yine orası kazanmaya devam ediyor. Yani esasında her gün Ferdi Özben'i kaybetmiş olsak da Türk Eğitim Vakfı bir şekilde o her gün oraya bir yardımda bulunmaya devam ediyor. Yaşamaya devam ediyor. Tabii. Zeki Müren'in de öyle ya, kaç çocuk okudu senelerce. O Çok da kıymetli. bırakmıştı. İşte Ferdi Özbey'in böyle bir çok değişik bir hayatı. 2001 yılında da işte birdenbire prostat kanserine yakalanıyor. Onu öğreniyor. Evet. Yine de o haldeyken bile görüntü verdi. Dinleyicileriyle yani sevenleriyle buluştu. Zaman zaman şarkılar söyledi. İşte son yıllarından bir tane daha olması lazım. Tabii tedavi gördü. Baya yani 2013 yılına kadar, ama maalesef 28 Ocak'ta işte 2013 yılında Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde işte 71 yaşında hayata veda etti. Ulus Mezarlığı'nda yatıyor. Böyle bir anma töreni falan yapılmıştır herhalde diye düşünüyorum. Tabii Çünkü yapılmıştı. hani Çok bazen büyük hayranı kitlesi onu uğurlamıştı. Hala da en çok dinlenen sanatçılardan Pelin'cim, hala. hayır şeyi merak ediyorum. Bazen böyle çok kıymetli isimleri kaybettiğimiz zaman o an işte herkes tabii ki bir işte tepki veriyor. Herkes üzüntüsünü dile getiriyor. Bazen törenler oluyor ve o törenlere mesela tiyatrocuları kaybettiğimizde çok az insanın gittiğini de görüyorum Onur. Yani hani sosyal medyadan taziye paylaşılıyor ama o tören falan pek giden olmayabiliyor. Ben Tabii o AKM'deki törenlerde kaç kere yani 2-3 sıra bile dolmadan uğurlanan usta oyuncular, yani Yeşilçam'ın önemli isimleri oldu. Dediğin çok doğru. Maalesef o konuda böyle vefasızlık çok var sanat camiasında. yani hani Ben onun için ölümü bile duyulmuyordu, biliyor musun bazen? Yani 500 tane filmde oynamış, vefat etmiş. 13 gün geçmiş, kimse yazmıyordu. Ben yazıyordum. Ondan dolayı işte bunları da böyle rahatsız oluyorlardı, ne bileyim. Özellikle sinema, Yeşilçam emekçileri parasını da mesela tutamamış, çok zor durumda olanların hayatlarını yazıyordum falan. İşte onun için de bana Felaket Tellalı lakabını böyle koydular basın. vallahi hani benim şahsi fikrim, evet, o Felaket Tellalı lakabını biliyorum. Ama günün sonunda yaptığı şeyin, Onur'un yaptığı şeyi bu taraftan bakarsak da hatırlatıyor olması önemli. Çünkü inanın o törenlerde şimdi Ferdi Özben'i kaybettiğimizde 2013 olduğu için sene öyle olmamıştır. Çünkü daha sosyal medya bu kadar ayyuka çıkmamıştı. Şimdi birini kaybedince buradan süslü fotoğraflar, şarkıları yapıştırıp törene kimse cenazeye gitmiyor. Çok az insan gidiyor. Bana çok riyakarca geliyor. Yani buradan paylaştık. Orada niye yoksun derler adama. Ki bir de Ferdi Özben için şu da var. Yani çok önemli bir şey söyledin. Bugün şu an biz konuşurken bir yerde Ferdi Özbeğen çalıyor ve bundan kazanılan para Türk Eğitim Vakfı'na gidiyor. Yani ne kadar kıymetli bir miras. O yüzden bence her gün anılması gereken biri. Yani her gün insanların gerçekten Allah rahmet eylesin deyip anıyor olması gereken mesela bir isim. Ben böyle inanıyorum. Aynen. Girit göçmeni oluyorlar bir de. Onu söylememiştim. Ailesi Girit göçmeni mi? Evet, Girit göçmeni. Afet Hanım'la Hasan Bey. Onlar da müziğe zaten ilgili kişiler. Böyle eğitimi yarıda kalıyor ama Türkiye'nin müziğine imza atıyor. Efsane oluyor yani kendi janrısında. Ve de 5 parasız İstanbul'a geliyor. Yani bir tek yol parasıyla yola çıkıyor. Orada piyanist olarak para kazanıyor. Ama sonra da vergi rekortmeni işte. Yani nereden ne? Bir de özel hayatı da çok başka. Her kimse onu yıllarca bilmiyor. Yani özel hayatıyla ilgili tavrı çok cesur bir tavır. Zeki Müren'e de benzetirdim ben.
Zeki Bey gibi böyle gömlekler giyip gelmişti beni dinlemeye falan. Ama hani Tavrı Zeki Müren mesela özel hayatıyla ilgili o kadar açık olup konuşup kabul eden işte biri olmadı bildiğim hiç kadarıyla. olmadı. Zeki Müren'e çok kere sormuşlar, bu konuyu sordular röportajlarda. Hepsinde hayır diyor. Yani ama Ferdi Özbeğen anladığım kadarıyla burada kendiyle kendine karşı dürüst, böyle söylemek durumunda kalacağım. Yani kendine karşı dürüst, insanlara da anladığım kadarıyla filtresiz davranmış. Ben bilmiyordum böyle bir röportaj verdiğini. Bu da esasında çok İşte az rastladığımız bir örnek gerçekten. tabii çok. Yani şeyi de çok ilginç. Bu tarzda, yani dönem çok başka o zaman. Evet, Birdenbire albümünü yapıyor. İşte aslında 2-3 ay albüm raflarda durmuş. Ama almıyor. birdenbire nasıl patladıysa işte altın plak, altın platin plak ödüllerine kadar onu o ilk patlama götürüyorsa oradaki albümleriyle de ödüllere e, yani sahip oluyor o ödüllerin. E, Çok değişik, ilginç bir hayatı var. İşte o şeyi çok önemli. O şımardığı yıllar, şöhret. Şimdi herkes yani genç yaşta şöhrette herkes yaşamıştır o Biraz dönemi. herkes olabilir. Çok haklı buluyorum ben onu. Yani hani gerçek anlamda çok zor bir şey. Bir anda böyle bir şöhreti, parayı, sevgiyi bir de. Yani şimdi parayı geç. Sokağa çıkınca insanların sana gülümseyerek gelmesi, sana sarılması, seni kayıtsız şartsız sevmesi falan, bunlar böyle herkesin kaldırabileceği şeyler değil ilk başta. O yüzden her insan biraz bocalayabilir ama onu da anladığım kadarıyla çok güzel toparlamış ki Annesinin o sözü işte kulağına küpe oluyor. Annesi ona bak çocuğum diyor. İşte bu şöhretler gelip geçici. Mütevazı ol. Tevazudan hiç ayrılma diyor. Hiç kaybetmezsin o zaman diyor. İşte o da ertesi sabah başka biri olarak uyandım diyor. Kendisi anlatıyor bunu ve frene basıyor. bakın, tıpkı özel hayatıyla ilgili röportaj gibi bu da çok açık. Yani normalde biz şuna alışık değiliz. Ünlülerin işte ben biraz şımarmıştım. Hafif sapıtıyordum hani, ama annem beni uyardı, kendime geldim de mesela dürüst bir beyan. Bu da bizim az rastladığımız bir şey. Ben yani tanımak çok isterdim, tanıma şansına erişmek, ama çok sanıyorum çok hani fazla samimi, fazla düşüncelerimi, duygularını dile kolay ve net getiren biriymiş. Bence bu da kıymetli. Böyle aklınızda yer etmeli bence. Annesinin de ona bir vasiyeti oluyor aslında. Nasıl Ne? o da biliyor musun? Hilmi Mutlu, işte hayat arkadaşı, evlat Aha. edindiği. Annesinin ona vasiyeti şöyle: bak bu çocuğu sakın bırakma, yalnız kalırsın demiş. Demek ki o da onu çok seviyordu ki hep annesi bile o çocuğu bırakma demiş. Valla bugün hani biz normalde nostalji bölümlerini gerçekten tarihe not düşmek için de yapıyoruz esasında. Hani çünkü kıymetli bir isim. Yeni jenerasyon bazen biliyor, bazen bilmiyor. Ya da biliyorsa da bir sonraki jenerasyona da kalsın. Bu dijital bir arşiv gibi de bakıyorum. O yüzden Ferdi Özbeğen'le ilgili de çerçeveyi böyle çizmek istedik. Ben ama tekrar şeyi söyleyeceğim, yani bölümü kapamadan önce Hilmi Bey'le ilgili şunu söyleyeceğim. Hakikaten hiçbir yerde röportaj vermediniz, konuşmadınız. Hani ben çok isterim böyle bir çünkü şey değil, özel hayat merakından değil. Burada gerçekten anladığım kadarıyla çok enteresan, kıymetli de bir yoldaşlık var. Hayat Var arkadaşları. tabii. Bunu da merak ediyorum yani. Bir de böyle hayatları, yani şimdi ölenin arkasından konuşulmaz diyorlar ama neden konuşulmasın? Bunlar efsane olmuş isimler. Yeni nesile, yeni sanatçıların bazı şeyleri örnek alması için bunların bilinmesi de lazım bence Pelin'cim. Güzel şeyler yol göstersin onlara. Güzel taraflar, evet. Yani Değil mi? yani en basiti mesela şu bölümü izledikten sonra şunu düşünüyor olabilirsiniz. Hani insan hayalleri için hani olmaz olmaz diyoruz ya, yok o olmaz bu olmaz. Bakın yani gazinolara geliyor, işte ben piyanist arıyor musunuz diyor, soruyor, ama demek ki vazgeçmediğiniz zaman işte 2-3 sene sonra, 4 sene sonra altın plak, platin plak alabiliyorsun. Yani biraz da galiba tutunmak, denemekten vazgeçmemek ve pes etmemekle alakalı da bir hikaye Çok oluyor. doğru. Çok doğru. Bu iş öyle. Yıllarca bırakmamış. Pes İşte etmemek. orkestralarda çalışırken birdenbire ondan sonra da o camianın içine girdiği için
albüm yapılıyor kendisine. Bir de bir unutulmaz bir sözü var. Şöyle bir şey demiş: insanlara iki şey demeyin, hastayım ve param bitti. İnsanlar bu iki lafı duyduktan sonra karşı kaldırımdan yürümeye başlıyorlar demiş bir gün. Doğru demiş. Demek Evet. ki gerçekten de yalnızlığı da dibine kadar yaşamış ve bilen biriymiş. Buradan Bilen biri işte kanser olduktan sonra söylüyor bunu. zaten şöyle de bir şey var. Gerçekten iyi gün kötü gün dostluğu hikayesi doğru. Genelde paranız varken, ünlüyken, siz rahatken, her şey iyiyken etrafınızda çok kişi olur. Ama kötüyken hani o kötüyü de az kişi durur. Bunu hepimiz biliyoruz. Fakat en enteresanı, hepimiz birilerinin hikayesinde terk eden tarafta oluyoruz. Yani mesela biz burada onu ayıplıyoruz ama belki biz de birilerini kötü gününde bırakmışızdır. İnsan böyle bir şey çünkü. Yani şikayet ediyoruz, ettiğimiz şeyi de hepimiz yapıyoruz. Biraz bugün kendimize de dürüst davranacağımız bir gün olsun, izleyenlere söylüyorum, kendime de söylüyorum. Tabii. Çok yani değişik. Sesiyle değil sadece, yani duruşu, o kravatı hep takar, sinetimleri, kibarlığı ve nezaketiyle yani hatırlanıyor. İşte bunları yeni nesil sanatçıların örnek alması lazım. Piyanist şantör kültürünün öncesi, ama herkes gazinolarda gelip parası olmayabilir, beni dinleyemeyebilir diye düşünerek ne yapıyor biliyor musun? Ücretsiz halk konserleri veriyor. Halk gazinolara pek gelemiyor diye o yıllarda. Yani bunu bile oturup üzerine saatlerce düşünebilirsiniz esasında. Tabii tabii. Yani işte söylemiştim programın başında, en büyük hayalinin büyükelçi olmasıymış. Ülkesini temsil etmek istiyormuş, ama ne oldu? Ülkesini sahnede sanatıyla temsil eden bir elçi oldu aslında, değil mi? Büyük elçi olamadı ama böyle bir elçi oldu. İnsanlara hizmet etmek istemiş. Onu da başka bir alanda, hedeflediği değil ama işte gitmesi gereken yolunun olduğu alanda, ben şeye inanıyorum, yani Allah'ın istediği alanda olması gerektiği gibi hizmet etmiş. Bence çok biz bir kez daha bir bölümde Ferdi Özbey'in kulaklarını çınlatmıştık. Evet. O zaman böyle mesajlar da gelmişti, hani işte ölünün arkasından konuşulmaz, işte aman dikkat edin siz kimin ismini ağzınıza alıyorsunuz hani gibisinden. Ben o zaman çok kibarca cevap vermiştim. Çok değerli bir ismi ağzımıza alıyoruz, onu anıyoruz. Çünkü çok kıymetli diye. Hani ben bu bölümden sonra ne kadar kıymet verdiğimizin de daha net anlaşılacağını düşünüyorum. Kapanışta da şunu söyleyeceğim. Bugün bence bu bölümü izledikten sonra mesela hemen ben şimdi öyle yapacağım. Piyanist şarkısını açacağım. Değil mi? Ben de öyle yapayım şimdi hemen. Evet. Onu dinleyeceğim. Orada bence muazzam da bir yalnızlık da anlatılıyor. Çok gerçek şeyler söylüyor o. Onu dinleyip biraz düşüneceğim ya. Yani biraz kendimizi düşünelim bence. Çok bilhassa ben şarkılarından çok şu az bilinen yönlerini hazırladım sizler için, böyle arşivimden. Ki daha iyi anlayabilsinler diye. Ve ben çok kıymetli buluyorum bu bölümü. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Seninle beraber böyle tarihe, bunları arşive, tarihe atıyor olmak da çok güzel. Devam edeceğimizi umuyorum. Tabii ki edeceğiz. Ben arşivi açtım senin için. Bir sürü, birçok efsane ismimizle ilgili çok özel şeyler hazırlayacağım. Söyleyeyim o zaman izleyenler için, ne olur yorumlara yazın. Kiminle ilgili? Mesela bugün canlı yayınımız vardı Onur'la, bunu çekmeden önce. Orada da çok soru geldi. Kimi çekeceksiniz? Nostalji bölümü kimin diye yazın. Yani bir sürü isim var. Kimin hayatıyla ilgili böyle özel bölümler görmek istiyorsanız bize yazın. Biz de onları hazırlayalım. Onur, ben bir Muazzez Abacı sürprizi hazırlayacağım size. Kaybettiğimiz Muazzez Abacı'nın ya ben bir Emel Sayın dedim. Aklıma bir Emel Sayın hazırlarız yine. Banu Alkan geldi. Evet, Banu Alkan'ı yapalım. Banu ablayla zaten ben çok da samimiyim. Onunla ilgili de çok özel şeyler var. Daha birçok isim var. Hepsini yaparız. Biz bunların hepsini hazırlıyor olacağız efendim. Ağzına sağlık Onur'um. Benim Görmeden Sevmek kitabımdakileri yapmaya kalksak 2 sene yapmamız lazım. Tanıma minnet. Ben çok isterim. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. İzleyenlere de buradan selamlar, sevgiler iletiyorum. Ben sonraki de teşekkür ediyorum. Ferdi Özbey'e de rahmet diliyorum. Herkese sevgilerimle görüşmek dileğiyle.
Efendim bir sonraki bölümde ve canlı yayında görüşmek üzere diyorum. Kanala abone olur, beğenirseniz ve iyi kötü yorumlarınızı, eleştirilerinizi iletirseniz çok mutlu oluruz. Herkes kendine dikkat etsin. Görüşmek üzere. Şimdi piyanistin